Merhaba değerli takipçilerimiz, bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizde budama ile ilgili bir video hazırladım. Bu bahçeyi daha önceki videolarımdan göreceksiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağız. Bu ağacı biz yaklaşık üzerinden 2 yaz geçti. 2 yıl önce budamıştık. Ve budadığımız zamanlarda ağaç şeklini tam alamamıştı. Yanlış bir budama vardı. Biz bu budamayı yaptık. Üstünden 2 yıl geçti. Ne oldu ağacın durumu? Şekil olarak kendini tamamladı mı? Bunu göstermek için size bu videoları hazırladım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz, dediğim gibi açıklama kısmında bunun linki olacak. Bunun 2 yıl önce çekmiş olduğum videosu. Ben bu bahçeye geldiğimde çok yanlış budamalar olduğunu o videoda size anlatmıştım. Ve biz bir budayacağız. Üstünden 2 yıl geçtikten sonra ki bu şekli tam olmayan ağaçları bir senede hizaya getiremezsiniz. En az 2 yıl gerekir. Bundan dolayı üstünden 2 yıl geçti. Biz ne yaptık? Ağaca ne faydası dokundu, ne zararı dokundu? Bunları biraz anlatayım istedim sizlere. Arkadaşlar bakın, biz budama yaparken cevizcilikte elimizde sihirli bir değnek yok. Bizim insanımızın budama istemez bilgisini yıkmaya çalışıyoruz sadece. Budama olduktan sonra ağacın üzerindeki meyve gözü ve şeklinin havadan ve güneşten nasıl istifade alabilecek bir şeklinin olduğunu görmenizi istiyorum. Biz bu ağacın ilk budamalarına geldiğimizde baktığımızda dallar buradan çıkıyordu. Bu kestiğim dallardan bir tanesiydi. Hatırlıyorum, zaten videoyu siz de izlersiniz. Ağacı biraz yükseltmek istedim. Şurada da bir dal vardı, yükseltmek istedim. Çok alçaktan taçlanmıştı ve fark ettiyseniz bu dalların izleri kapandı bile. Yani bazıları kesildikten sonra oradan hastalık girişi olacağını sanıyordu. Arkadaşlar ağaçlar salak değil. Bir yarası olduğu zaman oraya salgıladığı kendi bitki öz suyuyla ve oluşturduğu kalyus tabakasıyla iyi bir bakımı varsa öyle bir kapatır ki 2 yıl sonra geldiğinizde bunu dahi göremezsiniz. Böyle dümdüz olmuş bir şekilde görürsünüz ağacı. Bundan dolayı bazen budama yapıyorum, çok büyük açık yaralar kalıyor ve bazı üreticiler de budama yaparken bu yaraların engel olacağını sanıyor ama ağaca doğru bir gübreleme ve bakım yaparsanız bu yaralar 2 yılda %70 kısmında 3-4 yıl sonra %100 olacak şekilde kendini kapatıyor. Ağacı yükseltmiştik ve ben her zamanki gibi budamamda batıya, doğuya, kuzeye, güneye 4 tane dal bırakmıştım ve bu dalların içerisinde birbirinin içine girenler vardı. Şuradan gösterelim. Yine videolarda göreceksiniz. Şu içe kaçan dalları almıştım ve birinci katımı oluşturmuştum. Hatırlıyorsunuz, birinci kat aradan 2 yıl geçtikten sonra biraz ağaca uzaktan bakın şöyle bir. Birinci katı, o 4 dalı ne kadar net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu birinci kattır işte. İkinci katın temelini hazırlamıştım. Üçüncü kat içinde gördüğünüz gibi böyle bir zemin bırakmıştık. Bu birinci kat. Gördüğünüz gibi 4 veya 5 tane bırakıyoruz. Şurası ikinci kat. Görüyorsunuz yine 4 tane bir dal var. Hatta bakıyorum aynen ortadan çıkan lideri saymayın, 5 tane onu lider olarak bırakmıştım ve o liderin üstünde şu anda 3. kat bırakılacak. Bu kadar. Ağacın istediği 3 kattır. 4. kata ben ağacı zorlamam. Doğru bir şekilde budayım. Bakın şurasını 2. kat olarak yine tekrardan göstereyim ve 1. katla 2. kat arasında belli bir mesafe olsun istiyorum. Ben her zaman bunu genelde 50 santim olsun isterim. Şuradaki 2. katımdan sonra bakın, bir sonraki 3. katım burada oluşuyor. Ve orada üzerinde belli bir müdahale yapacağım. 3,5 kat gibi olacak. 3. katım da burada gördüğünüz gibi. Yine lider başına gitmiş. Orada bir kat oluşturmuş. Ama o kata zaten budamayla müdahale de zor. Ben 3 katlı, 3,5 katlı budama diyorum. Ağacın istediği budama budur. Maksimum 4 kat çıkabilirsiniz. Toprağınız iyiyse, ağacınız iyi gitmişse, bakımınız da iyiyse. Ve bunu bu şekle getirmediğiniz zaman alacağınız verim yarı yarıya azalır. Birbirine girmiş dallar hava girişini, ilaç girişini, güneş girişini o kadar engeller ki bu ağaç üzerinde alacağınız verimi yarı yarıya, kaliteyi yarıdan daha fazla düşürüyor. Bu yüzden bu şekil önemli. Sağlıklı bir şekilde olunca üstündeki meyve gözlerine bakın lütfen. Meyve gözleri kendini çok güzel bir şekilde oluşturmuş. Bu taraflar budanmadığı için uçlarda yeni oluşumlar var. Ağaç sağlıklı bir şekilde bu saydığım maddelerden istifade edince meyve gözünü de çok güzel oluşturuyor. Bizim şurada eski ağaçlar var. Bizim milletimize göre ceviz budama istemez. Ceviz budama istemez. Cevizin olacağı şey bu. Şimdi sen bu ağacın
Şu içerisindeki çürümeleri görmüyor musunuz arkadaşlar? Bakın güneş alamamış, şu ortaları görüyor musun? Hava alamamış, şu üst taraflar öyle çürümüş ki bu ağaçtan düşen cevizleri kimse yemiyor yani. Hayvanlar bile zor yiyor yani. Çünkü aşırı hastalıklı ve kurtlu. Yani böyle bir ağaca neyin kontrolünü sağlayabilirsiniz? Böyle bir ağaca budaması olmadığı zaman nasıl müdahale edeceksiniz? Üzerinde yosunlaşmalar var, kurumalar var. Ağacı budamasız bıraktığınızda kendisi kafasına ve etraftaki şartlara göre hareket eder. Ve hareketlerde bunlar gördüğünüz gibi dipten gelir. Belli bir lider veremezseniz alacağınız sonuç bu. Şu ağaçtan biz yazın, benim ofisime çok yakın bir bahçe burası. Yani oturup ceviz yemeye kalksak yiyemiyoruz. Zaten sert oluyor cevizi. Yani hastalıksız ceviz bulmak konusunda yarışıyoruz resmen. Çünkü yukarılara da belli bir ilaç atamazsınız. Sağlıklı bir şey olmaz. Chandler'ın farkı var bakın. Chandler bıraktığınızda bu kadar gitmez. Chandler'ın kötü tarafı nedir biliyor musunuz? Bıraktığınızda cevizden örnek vermeyeyim ama şu çalı formundaki ağaçlar gibi birbirine girer. Bunlar budanmış gerçi de şurada ileride gösteririm. Şu görmüş olduğunuz ileride farklı ağaçlar var. Birbirine girer. Aksine hiç büyümez. Bu kadar başını alıp giden bir çeşit değildir zaten Chandler. Şimdi gelelim biz kendi ağacımıza. Bu ağacımızın katlarını güzelce ne bıraktık. Katlar arası mesafe uzunluğu gayet iyi. Bu ağaç artık 6. yaşını bitiriyor. Ve bu ağaca yapacağımız çok şiddetli sert bir budama yok. Sadece biraz şekil itibariyle çatallara müdahale edeceğiz. Yine bir budama yapacağım ben. Bunların içerisinde püf noktalar olacak. Onları anlatmaya kalkacağız. Şimdi ben buraya 1. kat budamasına başladığımda 1. kat, 2. kat, 3. kat ve lider olarak giderim. En fazla baktığım şey birbirine yakın dallar var mı? Mesela bu dalı buraya artık çalıştırmak istiyorum. Bunlar birbirine yaklaşıyor. Şuradan bakın şu gözü vererek almak istediğim için şunu şuradan çıkardığımda şuraya bakan bir göz üzerinden budadığımda artık bu ağaç buraya gelir. Oraya doğru çok fazla gitmez. 1. katın budamaları bunlar. Bu buraya gitsin diye eteğini buradan buduyorum. Çok fazla içerilere müdahale etmiyorum. Çok sıkışıklık varsa. Geliyorum etek konusunda. Yine bunların biraz daha dışarı açılmasını istediğim için ucundan hafif vuracağım. Çok sert vurmuyorum artık arkadaşlar, fark ettiyseniz. Sadece hafifçe vuruyorum ki olduğu gibi sürgüne çalışmasın. Bu aşağıları da meyve gözü olsun diye. Bu çatalları almıyorum. Çünkü bu çatallar birbirine o kadar engel değil. Aksine ihtiyaç var bu çatallara buraya doğru büyümesi için. Geliyorum, bu dal aşağıya doğru gidiyor. Bu dalı aşağıya götürmek istemediğim için ne yapacağım? Şurada güzel bir göz var. Bunu buradan buduyorum. Aşağıya değil artık. Bu ağaç buraya doğru büyüyecektir. İçine dokunmuyorum. Geliyorum buraya. Burada şu dal fazlalık. Bu dalın fazlalık olduğu birbirine paralel zaten. Gördüğüm için müdahalemi yapıyorum. Çıkarıyorum. Ve bu dalın da bu tarafa yine uzaması için göz üstünden vuruyorum. Geldiğimde şu dalın şuna engel olmaması için şuradan çıkarıyorum. Baktım. Burada bir kalabalık var. Şu kalabalığın sebebi de bu dal. Birbirine çok yakın bu iki dal. Yakın dalların birbirine zararı çoktur. Bunu da tekrardan bu tarafa gelişmesi için vuruyorum. Bunlar birbirine altlı üstü çok yakın, paralel. Buradan alıyorum. Mantıklar aynı. Mesela buna dokunmuyorum. Meyve yapsın. Bu ağacın da bu tarafa doğru büyümesi için şuradan vuruyorum sadece. 1. kattan başlarım ben budamaya. Geldim buraya baktım. Bakın mesela şunları normalde alırım. Ama ağacın yaşı artık olmuş, altı üstünde çok güzel meyveler var. İçerisinde çok dolu dolu bir meyve göreceğiz. Bundan dolayı o meyve gözlerine dokunmuyorum. Geldim baktım bu dalda birbirine engel eden çok fazla ters bir durum yok. Sadece biraz ucunu vuruyorum. Böyle gitsin diye. Ama şu dal, bakın şu da çarpıyor neredeyse. Görüyor musunuz? Bunlar paralellik çok fazla istenen bir şey değildir. Her ağaç için geçerli. Bu dalı dipten çıkarıyorum. Çıkarma sebebim alternatif olarak şu dal var. Bu dal ağacı biraz daha dışarıya doğru büyütür. O yüzden şöyle de alacağım. Bu dalın dışa bakan gözü üstünden budayacağım. Bu şekilde ağaçta kendine yeni alanlar bulmuş olacak. Geldiğimde baktığımda bu dal bunlara çok yakın. Artık bunu uzun makasla keseceğim. Eğip kırmak istemiyorum. Şu dalı ve şu dalı çıkaracağım. Onun da ucunu vuracağım. Hatta bu dışa doğru gitsin diye şu dışa bakan göz üzerinden vurayım. Şu ikisini de uzun makasla alacağım. Hatta onun bir yanındakini de alacağım. Göstereceğim. Etekten başladık. Geldik. Şurada bir dalım kaldı.
Dışa bakan dalların genelde ucunu vuruyorum sürgün versin diye. Dönüyorum ağaç etrafında. Baktığımda burada bir boşluk var. Çok fazla meyve gözü yok. Çok sert budamaya girmeye de gerek yok. Sadece şu lideri vuracağım. Uzatma makasıyla aynı şekilde bunu şu makasla yapabildiğim budamaları yapacağım. Ve bakın mesela şunu çıkaracağım. Bunlar birbirine çok paralel dal. Ve güçlü dalı bırakıyorum ben her zaman. Gidiş yönüne göre güçlü dalı bırakmak en güzeli. Mesela bu ağacın şu dalları içerisinden bunlar birbirine paralel, ben bunu alacağım. Neden bunu bırakıyorum? Bunu alırsam ağaç içe doğru gider. Dışa doğru gitsin istiyorum. Her zaman budamanın mantığı ağacı dışarıya doğru çalıştırmaktır. İçeriye doğru değil. Geldiğimde baktığımda şunlar birbirine çok yakın paralel iki tane dal. Birbirine çok paralel iki dal. Bu dalı alıyorum. Bunlar birbirine engel değil, üstünde meyve gözü oluşturur. Mesela bakın bahsettiğim durum şurada da var. Bu iki dal birbirine çok paralel. Bunun üstünde çok güzel meyve gözü var ama ağacı içe doğru hareket ettiriyor. Ağacın içe doğru gitmesini istemediğim için dışa doğru giden dalı bırakıyorum. Birinci kural bu. Her zaman olabildiğince dışa giden dalları bırakın. Birinci katla ilgili işlemim bitti. Şimdi geldik. Şurada alacağımız iki tane dal vardı. Şunu anlatayım ben size. Bu dışa giden şu dalın üstünden vurmuştum zaten bu böyle uzasın diye. Burada rüzgar bükmüş, o kendini tamamlar. Ama şuradaki olay can sıkıcı. Şunlar aşağıya doğru çok fazla gidiyor. Ve bunları alacağız. Bunların ağacın bu tarafa doğru gelmesi için de bütün enerji buna gitsin istiyorum. Bunlar aynı zamanda da şu dalın gelişmesine engel olmasın. İki tane çok sağlam ve büyük rakibi eliyorum. Onların enerjisi de artık buna gidecektir. Burası daha kalın olacaktır. Geldiğimizde bir kalabalık var yine burada. Gördüğünüz gibi şu dal çok ciddi bir kalabalık yapıyor. Oraya doğru giden bir dal var. Önemli olan bunu güçlendirmek çünkü. Şu dala biraz destekçi olmak. Bu buna çok paralel, çatallanmış. O yüzden de ben şu dalı çıkaracağım. Şu dalı da çıkardıktan sonra bu ağacın biraz bana doğru olan tarafının gelişmesi için de buraya bakan göz üstünden vuruyorum. Bunun da şuraya doğru gelişmesi için o tarafa bakan göz üstünden vuruyorum. İşte birinci katın budaması bitti. Sadece şunlar kaldı. Bunları vuracağım. Bunları makasla vurmamız gerekiyordu. Sert budamalardan kaçınıyorum artık. Geldik. Bu da birinci katın elemanı. Eteklerini topladık. Sadece dediğim gibi dışa bakan gözler üzerinden biraz vurmakta fayda var. Bunların budamasını yapıyorum. Evet. Bunlar birbirine yakın olsa da bu benim sürgün gözüm, bu meyve. O yüzden bunu bırakıyorum. Şu dalın üstünden vuruyorum. Bakın belki eskiden bu ağacın 2 yıl önceki budamasını yaptığımda sürgün ucu vururken %70'ini kesiyordum. Şimdi fark ettiyseniz %35-40'lık tarafını kesiyorum. Ağaç artık kendini kurtardı. Geldik buraya. Bunları zaten vurduk. Bunlar da aynı zamanda üst katın elemanı. Bu meyve gözünü sürgüne çeviriyorum. Buraya doğru uzasın. Aynı şekilde bu dal yukarıya doğru çok fazla kat oluşturmasın diye şuradan vuracağım. Bunun dalları ikinci katın dallarını geçmeyecek. Ve şurada yine dışa bakan göz üstünden vurup ağacı olabildiğince buraya doğru geliştirmek istiyorum. Aynı şekilde bunu da. Evet, yine birinci katın elemanlarına geldik. Buradan vuracağım burayı. Ağacı dışa geliştirmek için. Aynı şekilde bunu da. Evet, birinci katın budaması bu son yaptığım kesimlerle beraber bitti. Baktığınızda gördüğünüz gibi ikinci kat kaldı ve üçüncü kat kaldı. Şimdi geldik ikinci kata. İkinci kattaki dallarım ne? Bu şekilde temiz göreceksiniz işte. 1, 2, 3, 4 tane. 4, 5, 3 ağacın şekline göre bırakıyoruz. Şuradan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane çok güzel dal çıkmış. Ancak
Dediğim gibi ağacın şekline göre belirlediğimiz için bu dal buna biraz yakın. Bunu şuradan çıkarmak ağaç için en hayırlısı. Çünkü bu dal zaten bu tarafı dolduracak. Bunu şuradan çıkaracağım. Onu destereyle yapacağım. Biraz üstünde anlatacağım. Aynı şekilde bu ikisinden de şunu çıkarmayı hedefliyorum. İkinci katta bu çıkarımları, kalın dal çıkarımını yaptıktan sonra çok ufak işçiliğim kalacak. Bakın mesela burada da 2 tane çıkmış. Burada da vurmuşum buradan. 2 tane dal çıkmış ama açıları o kadar geniş ki 2 tarafı da kapatıyor. O yüzden bunlardan bir tanesini almayacağım. Şimdi destereyle alıyorum onları. Normalde böyle tarzan gibi ağaca çıkarak budama yaptığımı hiç görmemişsinizdir. Ama dediğim gibi biz burada baştan budama yapmadığımız için bazen çıkıp kalın dalları böyle testereyle almamız gerekiyor. Buradaki mantığı anlatacağım. Bu dal buna çok paralel. Ağacın bu tarafında da ciddi bir boşluk var fark ettiyseniz. Bu dalı çıkaracağım ki ağacın fark ettiyseniz gücü de daha çok buraya gitmiş. Bu daha kalın. Buradan baskı yapacak. Bu dalı çürütecek. Bu dal benim ana dallarımdan biri. Bunu istemiyorum. Bunu kesip komple çıkaracağım. Buraya giden güç, enerji hepsi buraya gelecek. Burada çok ciddi bir boşluğum var. Ve buradaki boşluğa buradan gelen bütün güç ve kuvvetle dolduracaktır bu dal. Ondan dolayı bu dalı çıkarmak bu ağaç için en hayırlısı. Gördüğünüz gibi bu dalın en büyük rakibi oydu ve zaten yanında yakınında bir dal var. Bu ağacın güneş, hava, ilaç almasına da büyük engel olacaktı. Bu ağaç da bu dal da bu tarafı dolduracak. Zaten 2 ana dal kesilecek. Diğeri de şurada. Burada da bunu çıkaracağım demiştim size. Çünkü bunlar da birbirine çok yakın ve ağacın bu tarafında bir boşluk var. Ondan dolayı bu dalı çıkarmak en doğrusu olacaktır. Geldik buraya. Normalde bunu da vurmuşuz, bu dal çatallanmış ama bakın bunun çatallanması o kadar iyi ki. Ağacın bu tarafında dolduruyor, bu tarafında boşluk var, onu da dolduruyor. Ondan dolayı ben bu çatallar ikisi de gelişimi güzel ve dengeli, birbirlerinde ciddi bir baskı yapmıyor. Bunlara dokunmayacağım. Bizim gördüğünüz gibi ikinci katın budaması da bu şekilde olacak. Şimdi ben hazır buraya çıkmışken ikinci katın budamasını yapıyorum ama şu dalı buradan kesmek istiyorum. Bu 3. kata bir müdahale. Katlar arası belli bir mesafeye hem engel hem de ağacı bir yerden sonra bütün gücünün yukarı gitmesini şu dal engelleyecek. Ben ağaç yukarı doğru gitsin istediğim için şu dalı da hazır buraya çıkmışken keseceğim. Gördüğünüz gibi bu dalı çıkardım. Hem katlar arası mesafeye dikkat ettiğim için hem de ağacın gelişimini bölmemesi için bunlar sonradan yapılması gereken düzeltmelerde kat düzeltmelerinde mecburi gerekli yapılması gereken uygulamalar. Şimdi aşağıya inip ikinci katın makasla, el makasıyla olan müdahalelerini yapacağım. Gördüğünüz gibi bu kat üstünden buraya doğru gelen çok güzel bir dalım var 3. kattan. Onu da dışa bakan göz üzerinden şuradan vuruyorum. Şurada güzel bir dal var. Şu içeri kaçmış. İçeri doğru büyüsün istemediğim için onu alıyorum. Bakın mesela 3. kat biraz daha gelişsin diye daha sert buluyorum fark ettiyseniz. Burada şu dal bu tarafa güzel gelmiş. Bunu bırakıyorum şu dışa bakan gözden. Ve zaten bir yerden sonra makas bile budamaya giremiyor. Şurada bir çatallanma var. Şurada dışa bakan göz var. Bir vurup ikisinden de kurtuluyorum. Gördüğünüz gibi bu ağacın 2 yıl önceki budamasıyla şeklini zor vermiştik. Şimdi şekli %100 mükemmel bir şekilde oturdu. Baktığınızda da katlar çok net bir şekilde görünüyor. Ağacın şekli de gerçekten bir şemsiye gibi üçgen piramit şeklinde kendini tamamlamış. Aşağıda taçlanmamız yok. Topraktan gördüğünüz gibi nereden baksanız 1,5 metre kadar mesafede yükseklikte ve şekil olarak modifiye lider sistemine en uygun budama bu. Bu saatten sonra bu dallarla ilgili çok ciddi budamamız yok. 1. katla ilgili. 1-2 sene zaten biraz ufak müdahaleler yapılır. Ondan sonra dokunulmaz. 2. kat biraz sert budadır seneye. Sonra o da biter. Ama 3. katın 2 yıl daha sert budanmaya ihtiyacı var. Budama önemli. Budamanın önemi konusunda zaten artık çok fazla konuşmuyoruz ve tartışmıyoruz ama doğru bilgileri bulmakta zorlanıyoruz. Bu bilgileri umarım size güzel bir şekilde anlatmışızdır. Bu bilgiler doğrultusunda şunu da altını çizeyim.
Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Vakit buldukça cevap vermeye çalışırım. Böyle budama yapıyoruz. Üstünden yıllar geçiyor. Geliyoruz, bakıyoruz, daha güzel manzaralar bizim içimize çok siniyor. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.